Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de Lonca Festivali başladı. Arkadaşlar Lonca Festivali'nde öncelikle herkes bir sakin olsun. Herkesin kafası karışmış olabilir. Bu normal. Ee, Burada görev sayısı artmış. Tamam, eyvallah. Dediğiniz gibi belki daha fazla sürenizi buraya verecekmiş gibi hissedenler var. Ama arkadaşlar böyle bir şey aslında yok. Şimdi ben bunun için buradayım. Bunları anlatmak için buradayım. Şimdi illaki ilk görünümü bu. Bakın Arena Savaşı da geldi. Ve ilk görünümüyle şimdiki arasında yine bir değişiklik olmuş. O konuya sonra değiniriz. Yani yine bir değişikliğe gitti. Güncellemesinin ardından. Belki bu da aynı şekilde bir güncellemeye gidebilir. Şimdi arkadaşlar burada öncekilerde mesela 11-12 gibi görevler varken burada 17 tane görev yapıyorsunuz. Ben hızlıca görevleri yaptım. Hızlı yapmama rağmen birazdan size göstereceğim. Bunun ayrıntılı görevi yapma biçimlerim işte hangi görevleri yaptığım falan. Bunu büyük ihtimalle bir sonraki videoda gösteririm. Çünkü bunu sadece size anlatmak amaçlı ön bilgi olarak vereyim. Daha 7 gün var. Aceleye gerek yok. Burada güzel puanlar geliyor. Güzel görevler geliyor. Bulduğunuz direkt görevi bu iyiymiş deyip seçmeyin. Bunları birer tur, birkaç tur atlatın. Sürekli birkaç tur atlatın. İlk gün boyunca isterseniz buradaki görevleri ilk önce bir görün. Hemen burada mesela şöyle denk geldiğiniz zaman bastınız mesela. Kolay bir şey denk geldi. Burası olsun ya da yukarısı olsun. Bu galiba ötekine göre mantıklı deyip hemen o görevi seçmeyin. Bekleyin. Belki onun da mantıklı olanı vardır. Şimdi arkadaşlar ben görevi bitirdim. Hızlı yaptım. Hızlı yapmama rağmen böyle bir puan çıkardım. 17 görev var. Şimdi arkadaşlar burada 7'ye 7 yazıyor. Bakın. Öncelikle ikisinden de 7'şer tane görev yapıyorsunuz. Bu konuya dikkat edin. Geri kalan görevi de mecbur aşağıdan seçiyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Şimdi burada yapmanız gereken şeyi ben söylüyorum. Bakın şu var ya. Bu ben sizlerin yerinde olsam. Yani bende fazla zaman yoktu. Arada bir karıştırdım ötekileri falan da. Ben şu an kendimce çıkardığım neticede ilk önce şurayı yaparım. İlk önce burayı. Çünkü %200 buradan puan arttırımı var. Güzel daha iyi görevler geliyor. Nedenin de şu. Şimdi kalkıp da aşağıdan örnek kutsama yaptın, buradan başka görevler yaptın falan. Bu sefer ilk baştaki görev için elinizdeki eşyanız azalacak. Ama aynı görevi belki basit olarak burada yapabilirsiniz. Belki 2 katı puana yapacaksınız. En önemli kısım burası. Tamam bunu da sürekli değiştirin. Örnek bunu yeniliyorsunuz. Bunu da sürekli yenileyin. Ama hemen atlayıp bunu yapmayın. Bu şimdi bu 200'lük bundan ve buradan iyi. Bu 120'lik de buradan iyi. Bu şekilde düşün. Yani sıralama var. İlk önce bu. Şu birinci baştaki. İkinci olarak bunu tamamladıktan sonra buna geçebilirsiniz. Buna geçerseniz bunu yaptıktan sonra en son arkadaşlar buradan artık nasıl puanla görev almak istiyorsanız ona göre görevi seçersiniz. Dediğim gibi sadece acele etmeyin. Hem bir buradan alıp bir buradan alıp bir aşağıdan görev alıp bu şekilde karışık bence gitmeyin. Ee, Ya tabii atıyorum mesela çok önemsemeyenler o şekilde belki gider. Ama işte çok puan yapayım gibisine düşünürseniz eğer ya da mantıklıca hareket edeyim gibisine dediğim gibi sıralamaya sokmanız lazım burayı. Şimdi şurada bak beni zorlayan bir kısım da buraydı arkadaşlar. Bana zor yer geldi ya. E, Mesela ben şimdi tamamlayayım diye uğraştım. Şu alanı hani göstereyim hani bak bitirdim arkadaşlar gibisine. Göstereyim dedim. Bak 3 tane canavar avı gelmiş. Hemen ilk anda aynı gün içerisinde 3 tane canavarla ilgili görev yapmak zordur. Yaptım yani. Burada bir de seviye 5 öldürüyorsun yani düşün. İşte ben seviye 5 aldım hep de. Burada mesela 3 tane cehennem etkinliği görevlerini tamamla diyor işte. 5 tane cehennem, 8 tane cehennem, 10 tane cehennem gibi cehennemlere düşün. Yani ona girseydim eğer şuna bu günlerce sürerdi. Hele şu arkadaşlar şu üçüncüye bak şimdi tıklayacağım göreceksiniz. 1000 tane şans jetonu harca diyor. Bonus görev için. 1000 tane şans jetonu ne arkadaş? Anca şey olur. Atıyorum kafaya koyarsın dersin ki ben jetonla yapacağım tüm görevleri. Hem yaparsın hem de burada bonusun birikir. Yoksa bu nasıl görev arkadaş? Zor yani. Şu şans jetonu zor. Milleti zorlar yani. Hadi ötekileri dersin ki şunda falan ya loncadaki birileri halleder. Birileri öldürür dersin belki. Her gün alır bir tanesini beklersin de. Bu nasıl görev arkadaş? Herkes yapamaz ki. Neyse böyle
Ben canavar üzerinden yaptım. Dediğim gibi uğraştım bayağı bir. Ama e, genel anlamda bana sorarsanız çok da zor değil. Böyle işte günler 17 tane görev gelmiş. Biz daha fazla zamanımızı harcamalıyız bu iş için falan filan gibisine bir mevzu yok. Bence yok arkadaşlar. O konuda sakin kalabilirsiniz. Çünkü buradaki görevler sürekli yenileniyor. Yenilendiği için sürekli değiştirebiliyorsunuz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de şu. Örnek mesela R4 değilsiniz. R4'lerin üzerinden de biraz şey alınmış. Sürekli atıyorum bu şuraları yenilemeseler bile, buralar yenilenmese bile hani kendinizi oyalayacağınız nokta var. Burada görev falan beklerken kendinizi oyalayacağınız alan var, yani kendiniz silebiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi R4'lerin üzerinden öyle biraz hafiften yük kalkmış. Tabii ki buralar yenilenmesi lazım, düzeltilmesi lazım. Sürekli silinmesi lazım ama burası dediğim gibi işin yükünü almış. Şu 2 bölüm işin yükünü almış arkadaşlar. Geri kalan anca alt tarafla. Şimdi burada düşünülmesi gereken şey bence şu. Hani zamanıymış, işte anlaşılamama durumuymuş falan filan. Bunlar bir kenara. Bence onlar şey değil, sıkıntı değil. Sıkıntı şey olabilir. Şu 17 tane göreve harcanacak eşya, malzeme, onlar çok. Yani elinde bir şeyler artması lazım ki sen takas yapıyorsun işte başka etkinliklere harcıyorsun eşyaları. Onlar için sıkıntı oluşturabilir böyle bir konu. Çünkü burada görev çok. Daha fazla görev yapıyorsun. O bakıma sadece bence sıkıntı. Şimdi buradaki hediyeleri desen arkadaşlar, örnek veriyorum size. Daha hiç görev almadınız. Eğer ki görev almadıysanız bak mesela bende bunlar açık şu an. Eğer görev almadıysanız bu açık olmuyor. Eğer ki görevi aldıysanız başla hani bir tane örnek bir tane yaptınız. Yaptıktan sonra hemen bu açılıyor. Lonca ödülleri kaç tane yapıldıysa örnek direkt seçiyorsunuz. Rastgele seçiyorum arkadaşlar ben. Yoksa bunları almam da. Şöyle seçtiğimi düşün. Bak hemen toplayabiliyorsunuz. Festivalin sonunu beklemenize gerek yok. Hemen hangi ödül sırasındaysanız oradan alabiliyorsunuz. Bu kadar. Yani direktmen açılıyor arkadaşlar. Lonca ödülleri, solo ödülleri hemen alabiliyorsunuz. Öyle festival sonunu bekleyeyim gibisine bir şey yok. Yani burada bir bakıma e, loncadan atılma olur mu diye düşünüyorum. Adam zaten aynı anda ödülleri de alacak. Solo ödülleri kendisine bağlı. Solo ödülleri arkadaşlar. Onları da eğer ki festival yapmayan varsa artık kendince kendi çiziğini kendisi atacak. Solo ödüllerde hangi seviyeye ulaşırsa artık o kadar alabiliyor. Yapmazsa adam alamayacak yani. Beni lonca lideri işte atmaz, atmayınca da işte ödülleri alırım falan gibi düşüncesi olursa kalkıp da solo ödülleri alamaz arkadaşlar. Şimdi değerlendirmemize gelirsek atıyorum ödüller nasıl? Arkadaşlar ödülleri göstermiştim. Bence önceki gibi kalmış. Biz şeydeyiz zaten. Usta ligdeyiz. Yani en ileri ligdeyiz. Arkadaşlar burada bakıldığı zaman örnek veriyorum bak. Ee, Benim alacağım pek bir şey yok. Ya hiçbir şey yok neredeyse. Şöyle baktığınız zaman bak 600 mücevher vermiş. Hadi diyelim bunu aldık. Bak şu 3 tanesinden alacağım hiçbir şey yok. Araştırma hızına tıklıyorum bak 22K. Ya el insaf arkadaş. Bunun tabii ki düzeltilmesi lazım. Şu lonca ödülü bence şu lonca ödülü güncelleme gelmeden önceki ödüller gibi olmalı. Olmaz. Bak bunlar benim için gereksiz. Yani bari lige göre bunları ayırsalar diyeceğim tamam. Ama benim almayacağım, işime yaramayacak şeyleri ben ne yapacağım? Seçtiğim zaman sıralamadan da seçemiyorum. Bunların üçü boş. Burada hız vermiş mesela bana. Hız aslında benim için de gereksiz de yine de derim ki hadi hız aldım derim bak mesela. Bu ikisi boş benim için. Bu aynı şekilde. Kalp aynı şekilde. Bu zaten birleştirme hızlandırıcı arkadaş. Ya nereden baksan 7K var. Baktığın zaman şurada iki tanesi. Şunları yapmıyorum. Bu zaten %20 SL'de veriyor. Hadi %50 olsa falan diyeceğim işe yarar. Taşlar gelmiş. Araştırma hızı. Bunlar tam gelişmek üzere olan oyuncular için. Yeni oyuncular olur, gelişmek üzere olan oyuncular, normal oyuncular bunlar olabilir. Niye olabilir? Alacağı şeyler örnek var. Mesela bunu bir öncekine yine koyabilirdi. Yani çok fazla seçilemeyecek ödüller var burada. Dediğim gibi bir önceki ödüle denk gelmesi lazım. Yani güncellemeden önceki ödüle denk gelmesi lazım bence. Onu buraya koymalılar. Şimdi nedenle yine devam edeceğim. Bak aşağı geliyoruz.
Bak burada şeyler var. Yoldaş, paralı yoldaşlar. Bak bu paralı yoldaşların bence sayısı artmalı. Bak şunu diyorum. Şu sırayı ben alsam da işime yaramıyor. Ama hiç olmasa şuna 5 tane koysan derim ki hani bana değil de başkasına yardımcı olur yani bu işine yarar. Bir tane az. Az arkadaşlar. 22. Ödül bence az birer tane olması. Şöyle geldiğim zaman bak mesela şurada da aynı. İkişer tane gelmiş ama mora gelmişiz arkadaş. 25. Seviye burası. İkişer tane veriyor. Bir tanesini seçeceksin zaten. Yani burası eğer eski sisteme dönmezse bile hiç olmazsa burası arttırılsın. Bunlar arttırılması lazım. Millet madem o kadar görev yapıyor, madem bu kadar görev yapacak, bu e, dediğim gibi hediyeler arttırılması lazım. Bu lonca ödülleri şu an bence oyuncuların istemediği şekilde tam tamına bence sanki olmamış gibi bir üzerinden yine bir yenilik geçmesi gerekiyor. Biz oyuncuyuz arkadaş. Biz yorumumuzu, değerlendirmemizi yaparız. Gerekirse de gerektiği yerlere söyleriz. Böyle olması gerekiyor. Solo ödüllere gelecek olursak da bazı yerler işe yarar gibi görünüyor. Şöyle baktığımız zaman bu da sanki işte güncellemeden önceki ödüllere benziyor gibi. Ama içeriği az. Bak kadim kitap, mücevher, hız, evet veriyor bir şeyler ama bak mesela bunu da veriyor. Bak seçim sandığını ama az veriyor. 27 tane ne arkadaş? Öteki tarafta 90 tane falan veriyordun. Bak şurada mesela tamam eyvallah burada bir şeyler vermiş. Hiç yoktan adam şu üçünü şu dördünü alır. Hani ileri derecede oynayanlar. Ama az. Adam buradan bir tane alacak ya. Şuradan bir tane alacak. Yıldız taşı aldığını düşün. Bir tane yıldız taşı. Bu da aynı şekilde kalitelileşmesi lazım. Hem solo ödüllerinin hem lonca ödüllerinin kalitelileşmesi lazım. Şöyle geliyorum. Bak hızı vermiş. Bak şu hızları vermiş. Adam asker basmak için. Burayı sanki hızla doldurmuş. Ama diğer içerikler sanki bir baskı altında kalmış. Şu mesela 4 tane veriyorsun arkadaş. Bu çok değil ki. Şundan veriyor mesela. İki yerde var. Şimdi bir tane şu bonus mevzusuna geleyim. Bak bonustan 11 tane almışım arkadaşlar. Bu ne? Şuraya şu kademe bittikten sonra her gelen 300 puana karşılık veriyor bak. Gördünüz mü? Maksimum puan ulaştıktan sonra kazandığınız her 300 puana bonus ödüller veriliyor diyor. 11 tane gelmiş bana şu an. Buradan da bu şekilde rastgele seçiliyor. Rastgele veriyor yani. Burada ne kadar çok alırsanız şu 3 ya da 4. Şu 3 aslında çok önemli de. Şu üçünden düşme olasılığı o kadar artar. Az olursa bir iki tane, 3 tane, 5 tane gibisine belki bir şey düşmeyecek. Belki bu 11 taneye de düşmeyecek. Bunu dediğim gibi bir sonraki videoda olmadı açayım göstereyim. Görevleri, işte buradaki şeyleri bunları alalım. O şekilde yapalım. Ama dediğim gibi görevleri arkadaşlar dikkatli seçin. Acele etmeyin. Bakın ne görev geliyor hepsini silin. Gelsin bir sonraki görevlere de bakın. İşe yarar görev gördünüz. Atıyorum. Yenileyin. Tekrar bakın. Daha iyi görevi geliyor mu? Daha çok puanlı olanı geliyor mu mesela? O sizi etkiliyor. O da bak buraya etkiliyor şurayı. Solo ödüller bölümünü etkiliyor. Buradan da sonra bonus ödüllerine gitmeye başlıyorsunuz. Ben mesela bitirdim. Benim bir günümü almadı ki bir günde değil kaç saati yapmışımdır. Örnek veriyorum ben size arkadaşlar. Hmm, şöyle bakayım mı? 4 saate falan herhalde yaptım arkadaşlar. 4 saate falan yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Tabii daha dediğim gibi 7 gün var. Ben işte size mecbur göstermek amaçlı, sizi bilgilendirmek amaçlı hızlıca yaptım. İşte görevleri hemen dediğim gibi hızlıca seçmeye çalıştım. Ben biraz da hani silerekten yaptım. Hani direkt yenileme var ya mücevherle. Onunla falan yapmaya çalıştım biraz da. O şekilde işleri hızlandırdım. Bu şekilde ekran gelsin. Heh. Bu şekilde şu an bitirdim. Puanı görüyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla yapabilir miydim? Yapardım. Ama dediğim gibi sürem benim kısıtlı. Sizlere göstermek amaçlı bu şekilde tamamladım. Artık sıra sizde arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı yazın, bırakın. Nasıl olması gerekiyordu? Ne yapılabilirdi? E, Dediklerimden ayrıyeten başka bir şeyler katmak isterseniz yorumlara aynı şekilde katın. Oyuncular gelip illaki yorumları okuyup bakıp ekstra sizin bilgilerinizi de alabilirler. Bu tür şeylere bizler açığız. Böyle arkadaşlar videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
Görüşmek üzere.